Hiç bilmediğiniz bir şehri ilk kez ziyaret ettiğinizi düşünün. Sokaklar size yabancı. Tabelalar anlamadığınız dilde. Yolunuzu nasıl bulursunuz? Telefon yok. Eski usul. Sokakta bir yabancıya sorsanız size vereceği cevap sağa dön, şu otobüse bin gibi birkaç söz olacaktır. Camiye arkana ver, doğru git falan. Elbette kısa vadede bu işinize yarayabilir. Fakat sonrasında tekrar kaybolmanız muhtemel. Oysa bir haritanız olsa daha güzel olmaz mıydı? Hayatta yol almak da bir yönüyle buna benziyor aslında. Bunun için birkaç yol gösterici ilkeyi kavramak önemli. Stephen Covey tarafından yazılan Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabının bir kısmına şu videoda değinmiştik. Kalan kısmı ışık tutup farkındalık halkasını tamamlamakta fayda var. Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz. Kralların kendilerini tahttan indirenlerle birlikte yattığını gördüğümde ya da yan yana gömülmüş birbirinin rakibi olan dehaları düşündüğümde insan türünün küçük rekabetleri ve tartışmaları bende hem hüzün hem de hayret uyandırıyor diyor Joseph Addison. Neşet Ertaş ise 3 kelimeyle özetliyor. Ah yalan dünyada. İnsanlar hayatlarında zaferler kazanmak için mücadele ediyor. Ancak ya kazandığınız zaferlerin içi boşsa bir şeyleri elde etmiş olabilirsiniz. Fakat bu kazanım yanında ya kaybettikleriniz, bir şeyler kazanma uğruna neleri feda ettiğimizi iyi hesap etmeliyiz. Çoğumuz daha fazla para, daha fazla itibar kazanmak ya da belirli bir profesyonel yeterlilik düzeyine ulaşmak için mücadele ediyor. Hedefe ulaşma arzusu gerçekten önemli olan şeye karşı bazen gözümüzü kör edebiliyor. Ve bir bakmışsınız günün sonunda kazançlarınız aslında en büyük kayıplarınız oluvermiş. Bizim için neyin önemli olduğunu gerçekten bildiğimizde yaşamımız çok farklı oluyor. Eğer merdiven doğru duvara dayanmamışsa attığımız her adım bizi yanlış yere götürecektir. İşimiz başımızdan aşkın olabilir. Çok üretken çalışıyor da olabiliriz. Fakat gerçekten etkili olmamız sonunu düşünerek işe başlamamıza bağlı. Sonunu düşünerek işe başlamak, varacağınız yeri iyice belirleyerek başlamak demektir. Kendi başarı tanımınızı bulmanız gerekiyor. Cenazenizde hakkınızda neler söylense hoşunuza gider? Merhumu nasıl bilirdiniz sorusu geldiğinde kafalarda hangi görüntü oluşsun istersiniz? Evet, sert ama kişinin röntgenini çekecek bir soru. Belki de uğrunda çabaladığımız itibar, başarı, para ya da başka bir şey aslında merdiven dayadığımız doğru duvarın parçası bile olmayabilir. Sonunu düşünerek işe başladığımız zaman ancak farklı bir bakış açısı geliştirebiliriz. Bir adam ortak bir dostlarının ölümü üzerine arkadaşına sormuş. Ne kadar bıraktı? Arkadaşı karşılık vermiş. Hepsini. İnsanlar hayatta daha etkili olmaya çalışırken ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri yeterince geniş kapsamlı düşünmemeleri. İşe dalıp kendi sağlıklarını ihmal edebilirler. Mesleki başarı uğruna yaşamlarındaki en değerli ilişkiyi ihmal edebilirler. Kitapta bunu aşmak için herkesin kişisel misyon bildirgesini yazması gerektiği ifade ediliyor. Yazarken olan şey hayal gücünün çalışması ve gerçekten ne istediğinizin tam olarak ortaya çıkması. Bence okumak kadar yazmak da çok önemli. Örneğin bir deney çalışmasında hedeflerini yazanların ona ulaşma olasılığının çok daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. Bu yüzden Polat Alemdar'ın söylediğinin aksine sonunu düşünün ve kendi hayatınızın kahramanı olun. En önemli şeyler asla en önemsizlerin insafına bırakılmamalı. Başarılı insanların başarısızların hoşlanmadığı şeyleri yapmak gibi bir alışkanlıkları vardır. Onlar da bu işlerden hoşlanmıyor olabilirler. Ancak hedefe varma arzularının gücü hoşnutsuzluklarını yener. Acil konulara tepki gösteririz. Acil olmayan önemli işler ise daha fazla inisiyatif, daha fazla proaktivite gerektirir. Neyin önemli olduğunu, hayatımızda hangi sonuçları istediğimizi iyi bilmiyorsak yalnızca acil şeylere tepki vermeye yöneliriz. Bir yönüyle acil şeylerin kölesi oluruz. Sizin için nelerin daha önemli olduğuna karar vermeli ve sonra da diğer şeyler konusunda nazikçe, gülümseyerek, özür diliyormuş gibi davranmadan hayır deme cesaretini göstermelisiniz. İçimizde alev alev yanan daha büyük bir evet yoksa hayır demeniz neredeyse imkansızdır. Diğer taraftan gerçekten etkili olmak için denge gereklidir. Pek çok insan bir alandaki başarının yaşamın diğer alanlarındaki başarısızlığı telafi edeceğini düşünür. Meslekteki başarınız sona eren bir evliliği, bozulmuş bir sağlığı düzeltebilir mi? Bu noktada gerçekten etkili olmak istiyorsak dengeyi sağlamak önemlidir. Önceliklere göre yaşamak için hayatımıza haftalık bir çeki düzen vermeliyiz. Haftalık düzenleme günlük planlamaya oranla daha geniş bir bakış açısı sağlar. Programınızdaki işleri önceliklerine göre sıralamak değil, öncelikli işlerinizi programlamak önemlidir. Zaman yönetimi için kitapta geçen matrise bakalım. Bunun için bir tablo çizmemiz gerekiyor. Sol üstteki kutu birinci çeyrek.
göz ardı edilemeyecek ani bir kriz gibi acil ve önemli görevler. Sağ üstteki kutu ikinci çeyrek. Önemli ancak acil olmayan görevler. Bunlar uzun vadeli projeler. Sol alttaki üçüncü çeyrek. Bu telefona cevap vermek gibi acil ancak o kadar da önemli olmayan görevler içindir. Son olarak sağ altta dördüncü çeyrek. Solitaire oynamak gibi ne acil ne de önemli olan her şey içindir. Tüm görevlerinizi bu şekilde ayırdıktan sonra çabalarınızı nereye odaklayacağınızı görmek daha kolay olacaktır. Birinci çeyrekteki öğeler önemli olsa da özel ilgiyi hak eden gerçekten ikinci çeyrekteki işlerdir. Bunlar genellikle en çok göz ardı edilenlerdir. Çünkü o kadar acil hissettirmezler. Ancak yine de önemlidirler ve genellikle en büyük verimlilik getirilerini sağlarlar. Bunları erkenden ele alırsanız birinci çeyrekte yeni kalemlerin ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olursunuz. Sizin için en önemli insanlara ve şeylere evet diyebilmek için daha sık hayır demek en önemli farkındalık unsurlarından biri. Kitapta geçen bu metafor benim çok hoşuma gitti. Duygusal banka hesabı bir ilişki içindeki güven oranını betimleyen bir benzetme. Eğer ben size karşı nazik davranır, iyilik yapar ve kuvvetli bir bağ kurarsam siz de benim adıma var olan duygusal banka hesabına yatırım yapmış olurum ve bu hesapta pozitif birikim oluşur. Ancak size saygısızca ve kötü bir şekilde davranırsam bu sefer de bu hesap eksiye düşer. Çünkü hesabımda bulunandan fazlasını çektim. Eğer böyle olursa güven yok olur ve artık söyleyeceğim her şeye dikkat etmem gerekir. Eşinizle, arkadaşlarınızla ilişkilerinizde bu hesaba yatırım yapmakta fayda var. Çünkü kredinizin yüksek olması ancak böyle mümkün olacaktır. İlişkilere yatırım yapmalıyız. Küçük nezaketsizlik, küçük kabalık ya da küçük saygısızlık yaparak banka hesaplarımızdan büyük meblağlar çekilmesine izin vermemeliyiz. Aynı zamanda başkalarından beklentilerimizin açık ve net olması gerekir. Eşinizden ya da arkadaşınızdan bir takım beklentileriniz vardır. Fakat onların bu beklentilerden haberi bile yok. Sizin de bu beklentiler gerçekleşmeyince canınız sıkılıyor. Bu nedenle beklentilerinizi güzel bir şekilde karşı tarafa iletin ki karşı taraf hassasiyetlerinizi kavrasın ve sağlıklı bir ilişki kurulsun. Evet, bu biraz cesaret isteyen bir şey. Ama burada belirsizlik baş gösterince çatışmalar ortaya çıkıyor. Çünkü beklentiler açık olmadığı ve paylaşılmadığı zaman insanlar işe duygularını karıştırma eğiliminde. Tabii en güzeli yapabiliyorsanız beklentisiz yaşamayı becerebilmek. Fakat bu en zoru. Sizi siz yapan nedir? Genetiğiniz mi? Anne babanız mı? Ya da kimin yetiştirdiği mi? Yoksa çevreniz mi? Gerçek şu ki bu yanıtların hiçbiri yeterli değildir. Bunların etkisi hayatınızda muhakkak vardır. Fakat tamamıyla bunlara bağlamak fazla sığ bir bakış açısı olacaktır. Yani hayatımız sadece dış etkenlerin insafına kalmamalı. Etkili insanlar dünyaya farklı bir şekilde bakmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Her şeyi kontrol edemeyebiliriz. Ancak kendimizi kontrol edebiliriz. Bu nedenle bir olay yaşandığında hemen tepki vermeyin. Durup düşünün ve sonrasında nasıl tepki vereceğinize karar verin. Proaktif olduğunuzda etrafınızdaki dünyayla nasıl ilişki kuracağınızı seçme özgürlüğüne ve kendi kaderinizi belirleme fırsatına sahip olursunuz. Şunun farkında olun. Seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Sorunun temel nedenlerini düşünün ve kimsenin nasıl tepki vereceğinizi belirlemesine izin vermeyin. Sen de kazanacağım, ben de kazanacağım. Bir futbol şampiyonası maçındasınız. Sezonun son müsabakası. Sadece bir kazanan ve bir kaybeden olabilir. Takımlardan biri kupayı evine götürüyor. Diğeri ise ne kadar iyi oynamış olursa olsun eve eli boş dönüyor. Neyse ki hayatın her alanı böyle değil. Gerçek hayatta illaki birisi kazanırken diğeri kaybetmek zorunda değildir. Etkili insanlar herkesin olumlu bir sonuç elde etmesi için gayret ederler. İlişkilerimizi, etkileşim şeklimizi belirleyen bazı paradigmalar var. Birçok insan için baskın paradigma kazan, kaybet dünya görüşüdür. Her alışverişi istediğinizi elde etmenin diğer tarafların istediklerini elde edemeyeceği anlamına geldiği bir rekabet olarak görürler. Bu paradigma bazen faydalı olsa da çoğunlukla felakettir. Her şeyi bir rekabet haline getirerek potansiyel ortakları düşmana dönüştürür. Bu da güvensizlik ve uyumsuzluk doğurur. Sonuçta her iki tarafı da kaybeden yapar. Örneğin sadece en iyi performans gösteren kişinin prim aldığı bir satış ekibi düşünün. Diğerleri hiçbir şey alamıyor. Bu her oyuncuyu yalnızca kendisiyle ilgilenmeye teşvik eden bir kazan kaybet düzenlemesidir. Böyle hisseden insanlar potansiyel müşterileri saklayabilir ya da daha kötüsü birbirlerini sabote edebilir. Sonuç mu? Daha az toplam satış. Bunun alternatifi ise kazan kazan paradigması. Bir kişiyle anlaşmanın en iyi yollarından biri iki tarafın da kazandığı bir sistem kurmaktır. Yani ben de kazanabilirim, sen de kazanabilirsin. Aynı örnekten gidersek bir satış elemanının kazanması diğer
diğer herkes için de bir kazançtır. Bu kazan-kazan düzenlemesi iletişimi ve ekip çalışmasını teşvik eder. Genellikle daha fazla satış ve daha mutlu çalışanlarla sonuçlanır. En büyük zaferler herkesin aynı takımda oynadığını hissettiğinde gelir. Bunun için isteklerinizi başkalarının istekleriyle dengeleyin. Etraf bulanık. Sürekli gözlerinizi kısıyorsunuz ve 10 adım ötedeki bir arkadaşınızı bile seçemiyorsunuz. Göz doktoruna gitme zamanınız gelmiştir. Doktor farklı lensler denerken siz bir çizelgeden harfleri okumaya çalışırsınız. Sonunda tam size göre bir lens bulursunuz. Peki ya doktor farklı bir yaklaşım sergileseydi? Gözlerinizi test etmek yerine size sadece gözlüklerini verip bunlar bende işe yaradı deyip bıraksaydı ne olurdu? Etrafı bulanık görmeye devam ederdiniz ve muhtemelen yeni bir doktor arayışına girerdiniz. Evet, kulağa biraz saçma gelebilir. Fakat iletişim söz konusu olduğunda gerçek hayatta pek çok insan bu şekilde davranıyor. Konuya balıklama dalmaya, her şeyi güzel öğütlerle çözmeye öyle eğilimliyiz ki ama çoğu zaman teşhis koymaya, önce sorunu derinlemesine anlamaya vakit ayıramıyoruz. Etkili insanlar konuşmadan önce dinlerler. Önce anlamaya çalışır, sonra anlaşılmaya. Bu etkili iletişimin anahtarıdır. Çoğu insan karşısındakini anlamak amacıyla değil, yanıtlamak amacıyla dinler. Ya konuşurlar ya da konuşmaya hazırlanırlar. Empatiyle karşı tarafı dinlemek gerekiyor. Önce anlamaya, gerçekten anlamaya çalışmalı. Empatiyle dinlemek karşı tarafın değer yargısını işin içine katar. O mercekten bakar. Dünyayı onların gördüğü gibi görür. Empatiyle dinlemek aynı zamanda duygusal banka hesaplarına yatırım yapmanın anahtarıdır. Yağmur ormanlarında bir yürüyüşe çıkalım. Burayı bu kadar canlı ve yemyeşil yapan nedir? Ağaçlardaki kuşlar mı? Yerdeki karıncalar mı? Belki de tepedeki gölgelikten süzülen güneş ışığıdır. Hayır. Sadece tek bir unsurla bu güzelliği açıklayamayız. Hepsinin birbirleriyle bağlantısı ve uyum için hareketi bu güzelliği ortaya çıkarmıştır. Bir yönüyle yağmur ormanında sinerji vardır. Sinerji en basit tanımıyla bütünün kendi parçalarının toplamından daha büyük olması demektir. Farklı insanlar uyum içinde bir araya getirildiğinde ortaya süper bir güç çıkar. İşte bunu sağlayan şey sinerjidir. Her insan farklıdır. Nevi şahsına münhasırdır. Her bireyin bir dizi güçlü ve zayıf yönü vardır. Dolayısıyla gruplar birlikte çalıştıklarında birbirlerinin olumlu özelliklerini güçlendirirken olumsuz özelliklerini de azaltabilirler. Sonunda daha iyi bir bütün ortaya çıkar. Sinerjik enerjiyi teşvik etmenin yolu herkesin kendini güvende hissettiği ve saygı gördüğü bir ortam yaratmaktır. Bu da kazan-kazan düşüncesi ve empatik dinleme gibi diğer alışkanlıklardan yararlanmayı gerektirir. Bu alışkanlıklar hayata geçirildiğinde insanlar fikirlerini paylaşmaya, birbirlerinin katkılarını geliştirmeye ve başkalarının getirdiği farklı becerilere değer vermeye daha yatkın olacaktır. Çok aceleniz var. Fakat arabanızın ön camı kirli. Önünüzü zar zor görüyorsunuz. Silecekleri çalıştırsana kardeşim dendiğinde çok acelem var. Camı silmeye vaktim yok demek sizce ne kadar akıllıca? Aslında hayatın kendisinde de benzer durum yaşıyoruz. En azimli ve kendini işine adamış çalışanlar bile mola vermezlerse sonunda tükeneceklerdir. Bazen yenilenmek gerekir. Kendinize bakmak için zaman ayırın. Hedeflerinize ulaşmak için çabalarken dış dünyadaki eylemlere kendinizi o kadar kaptırırsınız ki kendi refahınızı beslemeyi ihmal edersiniz. Bu tehlikeli bir ihmal. Çünkü iyi bir beden, zihin ve ruh olmadan diğer tüm alışkanlıklar zarar görecektir. Kendinizi yenilemek için zaman ve enerji harcayın. Fiziksel, ruhani ve zihinsel. Kişisel gelişim sadece bir takım hileleri ezberlemek anlamına gelmez. Kişisel gelişimin temelinde güçlü alışkanlıklar geliştirmek yatar. Son olarak etkili insan olmak ve etkili alışkanlıklar geliştirmek için şunlara odaklanmalıyız. Tepkilerinizi başkaları belirlemesin. Proaktif olun. Her göreve elde edeceğiniz sonu düşünerek başlayın. Görevlerinizi önceliklendirin. Öncelikli olanları önceliklendirin. Her zaman kazan-kazan senaryosu arayın. Güçlü ilişkiler için başkalarını gerçekten anlamaya çalışın. Fikir alışverişini teşvik ederek sinerji yaratın. Kendinize zaman ayırın. Sevdiklerinizle görüşün. Gözlerinin içine bakın. İş arkadaşlarınızla sohbet edin ve çocuklarınızla oynayın. Biraz sert bir soru. Bugün eğer son gününüz olsaydı nasıl bir gün geçirmek isterdiniz? O gün normalde yapacaklarınızı gerçekten yapmak ister miydiniz? Eğer cevabınız hayırsa bir şeyleri değiştirmek zorundasınız. Pleasure is pain and the pain is pleasure.